Merhaba, hoş geldiniz. Yine çok güzel ve pratik bir tarifle karşınızdayım. Yine makarna yapayım dedim ama makarnayı da başka bir yemeğe dönüştürebilmek için çeşit çeşit soslar yapabiliyoruz. Her yaptığımız sosla o makarnalar bambaşka boyuta ulaşıyor, bambaşka bir yemeğe dönüşüyor. Damağımızda başka tatlar oluşturuyor. Aynı zamanda da çok sağlıklı ve şifalı olabiliyor. Bugün yine çok seveceğiniz, çok beğeneceğiniz güzel bir makarna sosum var. Ispanaklı pesto soslu makarna yapacağım. Lafı fazla uzatmadan buyurun yapılışına geçelim. Ocağımda kaynamış suyum var arkadaşlar. Çok güzel yıkadığım ıspanaklarımı bu kaynar suyun içerisine atıyorum. Ispanağın çok iyi yıkanması önemli. Çünkü aman dikkat arkadaşlar, böbrek taşı ve sindirim sorununa yol açabiliyor ıspanaktaki kum ve toprak. O yüzden en az 3-4 su yıkayıp bir de sonunda sirkeli suda bekletmekte her zaman fayda var. Şimdi ben bu ıspanağımı güzelce 1-2 dakika kadar sadece o çiğliğini alacak kadar haşlayacağım. Ama çok fazla haşlayıp öldürmüyorum. Rengini de döndürmüyorum. Soğuk suyumun içerisine alacağım 1-2 dakika sonra. Evet arkadaşlar 3 dakika kaynar suyumun içerisinde ıspanağımı beklettim. Fokur fokur kaynatmıyorum. Kaynar suyumun altı kısık. Böyle bir kabımın içerisine koydum. Soğuk suyun içerisine alıyorum ki rengi koyulaşmasın ve pişmesi devam etmesin. Çünkü gerçekten daha fazla pişmesini istemiyorum. Evet. Şimdi ıspanağımı soğutup güzelce sıkacağım. Şimdi arkadaşlar bu ıspanağımın suyunu ziyan etmiyoruz. Çok güzel yıkayıp çünkü içerisine koyduk ve ıspanaktan da hem renk hem lezzet hem de vitamin geçti. Dolayısıyla bu kaynayan suyumda ben makarnamı kaynatacağım. Buna bir 3-4 çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağımı ilave ediyorum. Zaten suyum kaynar. Biraz karıştırıp makarnalarımı içine atıyorum. Normalde daha önceki makarna, fırında domates soslu Napoliten makarnamda göreceksiniz. Soğuk suyla makarna haşlamak da çok güzel oluyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde kaynar suyla haşlanmış makarnadan farkı olmuyor ama size zaman kazandırıyor. Ocaktan da tasarruf etmiş oluyorsunuz. Soğuk suyla da kaynatabilirsiniz. Ama şimdi ben ıspanağımı pişireceğim için zaten suyumu kaynatmıştım ve dolayısıyla makarnayı da ıspanağımın o faydalı, güzel, şifalı suyunu ziyan etmemek için aynı suya makarnamı attım. Şimdi soğuttuğum ve sıktığım ıspanaklarımı blenderımın, rondomun içine alıyorum. 1 yemek kaşığı kadar dolmalık fıstık, 6 diş de sarımsak atıyorum. 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Başka yağ koymayacağız makarnamıza. O yüzden çekinmeyin. Bu zeytinyağını bolca koyun arkadaşlar. Sos haline gelmesi için. Ve şimdi çekiyorum. Evet, sosumu şimdi bir tavanın içerisine alıyorum. Biraz makarnamın suyundan koydum bu arada sosumun içerisine. 2 kepçe kadar. Biraz sulandırdım. Çok güzel kokulu, lezzetli bir sos oldu. Bunu isterseniz fesleğenle de yapabilirsiniz. Fesleğenin ağır geldiği yakınlarınız varsa ıspanakla yapabilirsiniz. Ben şahsen ıspanağı biraz daha çok seviyorum. Şimdi sosumu güzelce bir kaynatacağım önce. Makarnam da bu arada olmak üzere, o da kaynadı. Sosum çok güzel kaynadı. Şimdi ben buna 1 bardak süt koyuyorum. Arzu edenler krema koyabilir ama ben daha doğal, daha sağlıklı olsun diye krema değil, süt koyuyorum. Ama bu sütü de kremalaştırmak için içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edeceğim birazdan. Şimdi baharatlarımızı koyacağız. Çünkü az önce hiç baharat koymamıştık. 2 çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karabiber.
Muskatım var her zamanki gibi. Muskatımı rendeleyeceğim. Size de tavsiye ediyorum. Aktarlardan bulabilirsiniz. Zaten çok ekonomik bir şey. Çok az koyuyoruz, çok koymuyoruz. Püre, beğendim, makarna, patates, salata çok yakışıyor. Tavsiye ederim. Şöyle birkaç kere güzelce rendeliyorum. Bütün baharatlarımı karıştırıyorum. Buna tuz, muskat ve karabiber haricinde çok fazla bir şey koymanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bunlar birbirine çok yakışıyor. İçinde dolmalık fıstık var biliyorsunuz ve sarımsak. Dolayısıyla dolmalık fıstığın ve sarımsağın da tadı kokusuyla beraber fazla baharat istemiyor bu makarnamız. Şimdi kaynamaya yaklaştı. Tereyağımı içerisine atıyorum. Bu tereyağı son anda koyarsanız bir krema tadı ve havası veriyor sütle birlikte. Sosumu birkaç dakika bu şekilde önce karıştıracağım. Sonra altına kısıp birkaç dakika demlendirerek pişirmeye devam edeceğim. Sosum güzelce pişti. En son aşamada da İzmir tulumu rendem var. Daha önceki videolarda sık sık söyledim. Ben İzmir tulumunu parmesana çok benzetiyorum. Onun gibi sert ve yağlı. Nispeten parmesana göre de ucuz olduğu için bu tarz parmesan koymamız gereken makarna soslarıma da illaki İzmir tulumu koyuyorum. Güzelce karıştırdım. Makarnamızı bu arada al dente olarak pişirmemizde fayda var. Sosumuzun içerisinde biraz çünkü pişecek. Suyum gördüğünüz gibi gayet yumuşak, yoğun bir su. Dediğim gibi ben blenderdan geçirirken 2 kepçe makarnamın suyunu koyduğum için bu kıvamda. Ama siz koymazsanız eğer sonradan mutlaka o makarnanın içindeki şifalı, bol B vitaminli, nişastalı ve ıspanaklı suyu mutlaka sosunuza koyun. Şimdi ben makarnamı al dente olarak haşladım, süzdüm, hiç yıkamadım. Yıkayıp vitaminlerini öldürmeyin. Makarna yıkanmaz arkadaşlar. Sosumla güzelce karıştırıyorum. Şimdi altını kısıyorum. Bir 2-3 dakika kadar sosu güzelce emip sosun içindeki bütün lezzetleri doyana kadar, içine alana kadar makarnayı kısık ateşte pişirmeye devam ettireceğim demliğe demliğe. Ve çok lezzetli, güzel görünümlü, sağlıklı bir makarnamız olmuş oluyor. İnanılmaz lezzetli olmuş arkadaşlar. Eğer şimdiye kadar yememişseniz böyle bir makarnayı lütfen bir an önce benim bu tarifimle yapın ve yiyin. Bütün yüreğimle size tavsiye ediyorum. Restoranlarda, kafelerde yediğiniz pesto soslu makarnalardan eksiği yok. İnanın fazlası var. Hem hijyen, hem sağlık, hem lezzet olarak. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Maalesef beğenme konusunda biraz cimriyiz arkadaşlar Türk halkı olarak. Görüyorum videolarımı izliyorsunuz ama beğeniler çok az kalıyor. Gerçekten üzülüyorum. Görüyorsunuz maddi manevi olarak büyük emek var videolarda. Sizler için her gün kafa patlatıyorum. Daha nasıl farklı güzel yemekler yapabilirim ve bunun için zaman harcıyorum. Lütfen siz de beğeniyorsanız eğer videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ama abone olduğunuz zaman abone ol butonunun yanındaki o bildirim zilini aç tuşuna da tıklamayı unutmayın ki her çektiğimiz bu yeni tarif videolarımız paylaştığımızda ilk size gelsin ve tariflerimizi kaçırmayın. Sizi seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinizi öpüyorum.